Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Sağlığınız ve enerjiniz ve keyfiniz yerindedir. Bugün yine güzel bir açılım yapacağız. Deste seçmeli bir açılım yapacağız. Konumuz hayat amacınız nedir? Hep birlikte buna bakacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, yaşam amacınız nedir diye bakıyoruz. Açılım içerisinde öncelikle tabii ki bu dünyada neyle sınanıyorsunuz? Karmanız nedir? Yani sınandığınız konu, sınavınız, zorluklarınız nedir? İlk önce buna bakacağız. Sonrasında da yaşam amacınıza bakıp tavsiyeler alacağız. Açılım bu şekilde ilerleyecek. 2 adet deste oluşturdum gördüğünüz gibi. Birazdan göstereceğim size bunları. Ama öncesinde hayat amacının ne olduğunu bir açıklayalım. Şimdi hayat amacı yaşamınızın temel motivasyon kaynağıdır arkadaşlar. Yani sizi motive eden, tetikleyen şeydir hayata karşı, yaşamaya karşı arzu duyduran şeydir yaşam amacı. İşte sabahları yatağınızdan böyle uyanmanızı sağlayan, neşeyle, istekle uyanmanızı sağlayan şeydir yaşam amacı. Bunun yanı sıra ne diyebiliriz? Yani hayatınıza yön veren duygu, kaynaktır aslında. Öyle de diyebiliriz. Hepimizin bir yaşam amacı var. Bu dünyaya bir geliş sebebimiz var. İşte bunun ne olduğunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani sizin hayatınıza anlam katan şey ne? Öncelikle sınavlarınız nedir? Ona bakacağız. Sonrasında da hayatınıza anlam katan şey ne olduğuna bakacağız. Yani bunu hala henüz keşfedememiş olanlar varsa bu konuda da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bazen bu bir meslekle ilgili olabilir. Bazen bir statüyle ilgili olabilir. Bakacağız ne olduğuna. Ben size şimdi destelerimi de göstereyim. Birinci destem şöyle bir ay enerjisi. İkinci destem ise güneş enerjisi arkadaşlar. Ay ve güneş. Bunlardan birini seçerek dinleyebilir ya da her ikisini dinleyerek kendinize uyanlar alıp kabul edebilirsiniz. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben ilk deste olan Ay'la başlıyorum. Evet, bakalım. Öncelikle hatta şöyle koyalım bu kartı. Evet. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın yaşam amaçlarıyla ilgili mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Öncelikle bu yaşamdaki sınavınıza bakalım. Neymiş? Ve yaşam amacınızı da alt sıraya diziyorum. Hepsine bir bakacağız. Evet, şu ikisi resmen elime geldi arkadaşlar. Bunları aldım, kabul ettim. Şöyle yapalım. Devam edelim bakalım.
Ben 2 tane kart alacaktım. Buraya çok fazla düştü arkadaşlar. Bunlar benim için çok fazla. Bunları zaten gelecek olursa tekrar gelir. Ben bunları tekrar desteğe katıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Şu göz kırpıyor. Evet, bunu alalım. Bir de şu. Evet. Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Bakalım. Bu ay kartını seçen, yani ay enerjisini seçen sevgili arkadaşlarımın mesajları neymiş? Öncelikle az önce de belirttiğim gibi, öncelikle bu hayattaki sınavınız nedir? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Siz neyle sınanıyorsunuz bu hayatta? Şimdi öncelikle burada aileyle ilgili konularda sınandığınızı çok açık bir şekilde ben görebiliyorum. Aile meseleleri ya da aile konuları sizin sınavınız gibi görünüyor arkadaşlar. Burada işinizin belki de mucizelere kaldığını ya da bu işin aile içerisindeki meselelerin ya da bu çektiğiniz sıkıntıların düzelebilmesi için mucizelere ihtiyacınızın olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani bana bir mucize lazım. Bu işin çözülmesi için, bu problemlerin bitmesi için bana bir mucize lazım. Bu ne olabilir? Anne babanızla ilgili problemler olabilir, kardeşlerinizle ilgili ya da eşinizle, çocuklarınızla ilgili problemler olabilir. Yani sizin böyle hayatınız boyunca sanki yakınıza yapışmış aile sorunları var ve siz bundan bir türlü kurtulamıyor gibisiniz arkadaşlar buraya baktığınız zaman. Bakın, aile kartı çok açık çıkmış ve üzerinde çocuklar var. Yani bu çocukluğunuzdan beri gelen problemler de olabilir, çocuklarla ilgili problemler de olabilir, baskın olarak arkadaşlar, ama genel olarak tüm aileyle ilgili olabilir. Lütfen kendi konunuza göre alın. Şimdi burada bakın, kendine karşı yıkıcı davranışları veya başkalarını baltalama isteğini teşvik eder. Şimdi burada yaşadığınız bu problemler sizin kendinize zarar vermenize neden oluyor. Ve aynı zamanda başkalarına da, yani yaşadığınız sıkıntılarla ilgili belki aile üyelerinizi suçluyorsunuz. Belki aileden özellikle birini suçluyorsunuz. Bu size kendinizi çok kötü hissettiriyor. Belki suçlayacak birini arıyorsunuz. Kendinizi bu şekilde rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Kendinize bir kurban gibi hissedip, yani ailedeki kurban ya da kurtarıcı ya da her ikisi dönüşümlü olarak arkadaşlar, bir kurban bir kurtarıcı rolüne yani bu iki rol arasında gidip geliyor olabilirsiniz.
Hayat sizi buna mecbur bırakmış olabilir. Burada kendinizle ilgili yıkıcı davranışlar sergilediğinizi ya da başkalarını baltalama isteği, yani bu durumda hem kendinize hem de aile üyelerinize, yani başkalarına zarar verdiğinizi anlatmaya çalışıyor aslında kart. Bakın, benliğinizin güçlenmesi ve bunun hayatınızda yapacağı değişiklikler konusundaki korkunun altını çizer. Yani sizin aslında önünüzde gelişmeniz için önünüzdeki engelin bu aile problemlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu sizi korkutuyor arkadaşlar. Böyle görünüyor. Yani belki de bir imkanınız var. Yani burada diyordunuz ya, hani mucizelere ihtiyaç var benim bu işimin çözülmesi için, bu problemlerden kurtulmam için. Burada belki de siz bu mucizelerin, aslında mucize gibi gördüğünüz şey sizin elinizde, ama siz hayatınızdaki değişikliklerden korktuğunuz için kendinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Bundan korktuğunuz için arkadaşlar. Yani bir örnek vermek gerekirse, ailenizle yaşıyorsunuzdur. Ama onlarla da sıkıntılarınız vardır. Hani bir bırakıp gitme, kendi hayatınızı kurma gibi bir imkanınız vardır. Fakat yeni bir hayata geçiş yapmak bu konuda sizi korkutuyor olabilir arkadaşlar. Bu da işte bir tür zihnimizin ürettiği bahanedir. Yani bu şekilde kendinizi sabote ediyor olabilirsiniz. Ve bakın, bu durum sizi gerçekten çok endişelendiriyor. Yani burada sizin kaygılarınız var. Geleceğe dair. Genellikle bu geçmişten ziyade, yani geçmişe üzülüyor olabilirsiniz ama geleceğe kaygılanma durumunun ben daha fazla, daha baskın olduğunu görüyorum burada. Ya ne olacak? Gelecekte ne olacak? Bu iş nasıl çözülecek? Nereye kadar böyle gidecek gibi çok endişeli bir haliniz var arkadaşlar. Ve bütün duygularınızı, belki kalbinizi böyle sanki derinlere saklamış gibisiniz. Duygularınızı bastırmaya çalışıyorsunuz. Duygusallık, evet duygusalsınız. Zaten bastırdığınız için duygusallığınız da artmış gibi görünüyor. Yani olması gerekenden hatta daha fazla duygusal görünüyorsunuz şu dönemde arkadaşlar. Normalde olduğundan daha duygusal görünüyorsunuz. Fakat burada bastırıyorsunuz gibi sanki. Yani kendinizi böyle geri plana alıyorsunuz. Belki aile üyelerinizi biraz daha ön plana alıyorsunuz. Ailedeki sorunları sürekli düşünüp kafanızı takıp endişeleniyorsunuz. Bu nedenle de duygularınızı tam olarak yaşayamadığınızı görüyoruz burada. Belki de kendinizi böyle bir eğer tabii varsa imkanınız, bir sahile, bir deniz kenarına atıp böyle biraz uzakları seyretmek. Belki bir müzik aleti çalarak o bastırdığınız duyguları bir şekilde işte atmak, boşaltmak, katarsis dediğimiz, yani biriken duyguların boşaltımı. Bu şekilde rahatlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Yalnızsınız genellikle. İşte gün batımlarında, gün doğumlarında böyle bir yerleri seyrediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bir denizin kenarına gidip ya da bir su kenarına gidip böyle kendinizle baş başa kalıyor olabilirsiniz. Orada müzik dinliyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi işte bir müzik aleti çalıyor olabilirsiniz. Ya da herhangi bir sanatsal faaliyetle bunu atmaya çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada duygularınızı tam anlamıyla yaşayamadığınızı ve sürekli bastırmak durumunda kaldığınızı görüyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar bakın. Şimdi burada iki türlü yorum yapabilirim. İlk yorumum şu olur. Şu kartı gördüğüm için söylüyorum, kupa üçlüsü kartına. Burada ilk yorumum, sadece ailenizle değil, tamam baskın olarak aileyle sınanıyorsunuz. Bu sizin sınavınız bu hayatta belki. Fakat burada arkadaşlar ya da çevreyle de sınandığınızı görüyoruz aynı zamanda. Yani sadece ailevi sorunlar değil sorunlarınız. Etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlarınız, arkadaşlar, yani eş, dost, hani böyle beraber vakit geçirdiğiniz kişilerle de bazı problemler yaşadığınızı zaman zaman görüyoruz. Yani tabii ki hepimiz bunu yaşarız. Bunu söylemek çok böyle olağanüstü bir durum değil. Ama burada sanki problemleri hallediyorsunuz, başa dönüyorsunuz gibi. Yani sürekli bir böyle döngü var gibi sanki. Mesela biriyle aranızı düzeltiyorsunuzdur, öbürüyle bozuluyordur. Öbürüyle düzeltiyorsunuzdur, diğeriyle bozuluyordur. Bir dengesizlik, bir kopukluk var sanki. O dengeyi kuramıyor gibisiniz. Yani
İlk yorumum bu olur. İkinci yorumum da burada arkadaşlar. İşte bu durum, burada yaşadığınız bu endişeli durumlar sizi hani yalnız başınıza kalmayı tercih ediyorsunuz. Genellikle çok düşünüyorsunuz. Endişeli bir haliniz var ve o içinizdeki duyguları atmaya çalışıyorsunuz dedik ya burada. İşte bu da sizin arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenizi çok engelleyen bir durum gibi görünüyor arkadaşlar. Ve siz sınavlarınız kısmına bakıyoruz. Şu üst kısım sınavlarınız kısmı. Bakın burada bir değişim kartı geldi. Bu klasik tarottaki kader çarkıdır arkadaşlar. Nedir? Yani anlam olarak bu işte kadersel bir durum. Yani sizin bir karmanız bu arkadaşlar. Bunların hepsini yaşamanız gerektiği için yaşıyorsunuz. Burada ne aileniz suçlu ne de siz suçlusunuz. Bu kadersel. Bir kere bu sizin halletmeniz gereken görevleriniz, bu dünyadaki sınavlarınız, karma borçlarınız belki de. İşte böyle baktığımız zaman ne karşı taraf suçlu ne siz suçlusunuz arkadaşlar. Bunların hepsi yaşanması gerektiği için yaşanıyor ve zaten biz aile üyelerimizi bu dünyaya gelmeden önce ruh boyutunda yani ruhsal boyutta seçiyoruz zaten arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bilen bilir yani bu konuyu. Araştırmanızı tavsiye ederim eğer hani bilmiyorsanız arkadaşlar. Gerçekten böyle bir durum ve bütün bunlar karma borçlarınız. Bunları ödüyorsunuz arkadaşlar. Peki hayat amacınız neymiş? Tamam, sınavınız bu. Peki hayat amacınız ne? Ona bakıyoruz şimdi. Bakın. Derine dalma zamanı. Arkadaşlar bu gibi konuları, bu sorunları düşünerek neden öyle oldu, neden böyle oldu, işte bana bir mucize lazım, nasıl kurtulacağım bunları düşünerek yani yüzeysel düşünmek yerine bu tür bir düşünce yüzeysel düşüncedir. Bunları düşünmek yerine biraz daha derine dalıp büyük resmi görebilirsiniz. Yani az önce anlattığım bunların sizin bir karma borcunuz olduğu, yaşanması gerektiği için yaşandığı gibi konuları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha derine dalmanız gerekiyor. Bu hayattaki amacınız bu. Yani kendinizle ilgili daha derinlere dalmak, belki gölgelerinizle yüzleşecek cesareti kendinizde bulmak, ruhunuzun derinliklerine dalmak gibi konulardan bahsediyorum burada. Daha ruhsal, daha derin bir araştırma içerisine girmek ve bakın az önce söyledim ya size kurban kurtarıcı rolünde olabilirsiniz aile içerisinde. İşte bak kurban zihniyeti çıkmış. Yani diyor ki bu kurban zihniyetinden kurtulacaksın. Bu arada bu baktığımız alt kısım hayat amacınız ya. Şimdi bu üst kısımda sınavlarınız dedik ya arkadaşlar. Siz bunları yaşıyorsunuz. Alt kısımda bunları işte neden yaşıyorsunuz ve bu alt kısımda anlattıklarımı iyi dinlerseniz ve bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar zaten şu problemlerden kurtulacaksınız. İşte o yüzden ikisini bir arada birleştirip bakıyorum. Şimdi diyor ki burada bu kurban zihniyetinden kurtulmayı öğreneceksin bu hayatta. Senin hayat amaçlarından biri bu. Sen kendini burada bu sorunların içinde kurban gibi görmeyi bırakacaksın ve bu sorunları halledeceksin. Yani bu kurban zihniyetinden bir kere çıkacaksın. Daha derinlere dalacaksın. Kendinle ilgili daha derin düşünüp bu kurban zihniyetinden bir çıkman gerekiyor. Bunun yanı sıra bakın çok anlamlı bir açılım. Çok uyumlu bir kartlar gelmiş yani gerçekten arkadaşlar. Bunu samimiyetle söylüyorum her zamanki gibi. Burada diyor ki bak şurada ne demiştim? Duygularınızı bastırıyorsunuz. Duygularınızı başka şekilde boşaltmaya çalışıyorsunuz. Tüm burada yaşadığınız problemleri belki dışarıya yansıtmak istemiyorsunuz. Belki bu yüzden arkadaşlarınızdan kaçıyorsunuz, eşinizden, dostunuzdan. Ortamlara çok fazla girmek istemiyorsunuz. Sosyalleşmekten belki kaçıyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunların hepsi kadersel dedik. Burada diyor ki duygularını korkusuzca göstermek. Bak hayat amacını sorduk. Duygularını korkusuzca göstermek. Siz duygularınızı bastırmamanız gerekiyor işte. Bunların hepsini yaşamanız. Mesela birine kızdınız mı? Kızdığınızı söyleyin. Birini seviyor musunuz? Sevdiğinizi söyleyin. Yani ne hissediyorsunuz onu korkusuzca söylemekten bahsediyor. İnsanların saçmalıklara ve ikiyüzlülüğe gülmesine yardım etmek. Yani diyor ki insanların sana gülmesinden korkma. Duygularını açıkça ifade et. Senin hayat amaçlarından birisi bu. Çünkü sen
sevgiyi öğrenmeye geldin bu dünyaya. Kalbini açmayı, sevmeyi öğrenmeye geldin. Bakın sevgi kartı çıkmış. Osho'nun en güzel kartlarından birisidir bu. Yani senin hayat amaçlarından bir tanesi de sevgiye açılmak, duygularını açık bir şekilde ifade etmek, sevmeyi öğrenmek. Ve para üçlüsü geliyor arkadaşlar. İşbirliğini öğrenmek. Belki de bu ailedeki çatışmalar ya da işte az önce bahsettiğim sorunlarda çatışmak yerine işbirliği yapmayı öğrenmek. Para üçlüsü. Yani el birliğiyle bir şeyleri yapmak anlamlarından bir tanesi budur para üçlüsünün. Sen bireysel olarak tek başına kalıp da bir şeyleri tek başına halletmek yerine sorunu yaşadığın beraber yani hangi sorunsa o işte o sorunu beraber yaşadığın insanlarla çözmek. Bunu tek başına kendini kapatarak, şikayet ederek, hayata küserek yapamazsın. İşbirliği içerisinde olmayı öğrenmelisin ve burada da tutkularının peşinden gitmekten bahsediyor. Biraz eğlenmek, tutkularının peşinden gitmek diyor ya burada, duygularını açıkça ifade et. Duygularını yaşa ve tutkularını yaşa. Seni heyecanlandıracak şeyleri bulmak için, kendini rahat bırakmak için hayat amaçlarından bir tanesi de bu işte arkadaşlar. Yani bakın burada da aşıklar kartı çıkmış. Bu aşıklar kartını şöyle alalım burada. Aşk ile ilgili yani tutkularınla ve aşkla seçimler yapmak. Kendi seçimini kendin yapmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani burada tamamen arkadaşlar sizin tutkularınızın ve duygularınızın peşinden gitmeniz gerektiğini, çok özür dilerim. Şunu şöyle koyalım ses yapmasın. Sizin duygularınızın açıkça söylemeniz gerektiğini, tutkularınızın peşinden gitmeniz gerektiğini, sevgiyi öğrenmek için, aynı zamanda kurban zihniyetinden çıkmak için ve işbirliği içerisinde olmak için bu dünyaya geldiniz. Yani bunları öğrenmek için hayat amacınız bu arkadaşlar sizin. İşte bunları hallettiğiniz zaman, bunları çözdüğünüz zaman arkadaşlar, o zaman hayatınızla ilgili tam olarak ne istediğinizi bulup hayattan daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Bu çok önemli bir detay. Şimdi burada diyor ki melek mesajları. Taze, organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjisini arttırması ruhsal frekansını yükseltir diyor. Bakın zaten ne demişti? Burada derine dalma zamanı demişti. Birazcık beslenmene de dikkat et diyor burada melekler. Yani belki de çok düzensiz bir beslenme tarzınız var. Belki çok meyve sebze yemiyorsunuz. Kendinize dikkat etmiyorsunuz arkadaşlar belki de. İşte bununla ilgili bir uyarı var. Biraz daha dikkat etmen gerekiyor sağlığına diyor. Taze, organik sebze ve meyveler. Enerjinizi demek ki arttırmaya ihtiyacınız var. Bu durum enerjinizi düşürmüş gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü endişe ve kaygı her zaman enerjiyi düşüren bir şeydir. Önderlik et. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor arkadaşlar. Ne dedik? Burada işbirliği dedik. Bakın evet işbirliği ama zaten bu problemleri, bu sınavların üstesinden gelecek cesaret sende var. Ve sen bunu çözecek cesareti hem kendin kullanacaksın hem de başkalarına da göstereceksin. Yani önderlik edeceksin onlara cesaretinle. Ve kadehlerin 8'lisi geliyor Rumi'den arkadaşlar. Bakalım ne diyor Rumi? Ey aşıklar, dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor. Şimdi burada Rumi diyor ki sen dünyevi konuları, yani bak derine dalma zamanı demişti. Dünyevi konulara çok fazla takılma. Biraz işin ruhsal boyutundan bak. Sebepleri iyi anla. Ve sen artık dünyevi konulardan biraz uzaklaş. Yani uzaklaş derken arkadaşlar şunu demek istiyor. Cenneti gör. Bu dünyadaki cenneti yaşa. Bunda nasıl yaşayacaksın? İşte tutkularının peşinden giderek, sevgiyi öğrenerek,
kendi seçimini kendin yaparak, bakın burada belki de sizin kendi seçiminizi kendiniz yapmanız gerektiğiyle ilgili çok açık bir mesaj var. Belki de bu aileyle yaşadığınız problemler sizin kendi seçimlerinizi yapamamanız konusundaydı. Olabilir. Bu da olabilir. Bakın zaten seçtiğiniz bu ay kartı, ayın ruhu kartının üstünde ne yazıyor bakalım? Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Bakın, endişe, kararsızlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin. İşte kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Korku zaten ay kartı korkuları da anlatır. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duygularından kurtulman gerekiyor. Şimdi hayat amacı burada arkadaşlar, bu desteği seçen arkadaşlarım için sizin bu dünyada halletmeniz gereken karmalarınız ve onları hallettikten sonra, yani bu dünyaya neden geldiniz? Bu dünyadan nasıl keyif alabilirsiniz? Ne dedik açılımın başında? Sizi sabahları hayat amacı sabahları böyle neşeyle uyandıracak, değil mi? Hayatınıza yön verecek, sizi motive edecek şeydir. Yani burada illa şu mesleği yapman gerekiyor, şunu yaparsan hayatına işte yön verirsin, bunu yaparsan çok mutlu hissedersin. Bunun meslekle de çok aslında ilgisi yok arkadaşlar. İlgisi olsaydı, öyle bir kart çıksaydı bunu da tabii ki yine de söyleyecektim. Fakat şurada sadece belki bir müzik aleti çalmaya yönelebilirsiniz. Ya da böyle bir eğiliminiz varsa bunu ertelememeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu müzik aleti dikkatimi çekti burada. Ertelemeyin. Varsa böyle bir tutkunuz hemen başlayın arkadaşlar. Ve kendi seçimlerinizi kendiniz yapın. Yani bunları, bu söylediğim şeyleri hallettiğiniz zaman hayattan gerçekten keyif alıp artık her sabaha da keyifle başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bu desteği seçen arkadaşlarım için evrenden en yüksek şifanın size akmasına niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Güneş kartını seçen, güneşin ruhunu seçen sevgili arkadaşlarım, ikinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Bakalım öncelikle sizin bu dünyadaki sınavınız neymiş? Önce sınavınızın ne olduğuna, yani neyle, hangi konularda sınandığınıza, sonrasında ise hayat amacınıza, yani bu hayatta çözmeniz gerekenlere bakacağız arkadaşlar. Evet, bu kısım, üst kısım hayattaki sınavınız, alt kısımda hayat amacınız. Döndü. Alalım peki. Direkt döndü kart arkadaşlar ve düştü de. Bunu alıyorum, artık yapacak bir şey yok. Gelmek isteyen kart kendini çok belli ediyor zaten arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi sizin bu dünyadaki sınavınız, siz neyle sınanıyorsunuz bakalım bu dünyada? Şöyle bir bakalım kartlara. Sözlerinize dikkat edin. Kartımız çıkmış. Kraliçe arketipi. Görkemli bir dişilik yayar. İyicil otoritesini başkalarına yardım etmek için kullanır. Anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi burada sizin sınavınızın otoritenizle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani otoritenizle ilgili ne demek arkadaşlar? Siz sağlamlık ve güvenlik seven birisi olabilirsiniz. Yani sabit birisi, sabit fikirli birisi olabilirsiniz, garantici birisi olabilirsiniz. İşte hayatında her şey sağlam olsun, yavaş olsun ama sağlam olsun diyen birisi olabilirsiniz. Fakat sözlerinizde biraz fazla otoriter bir ses tonu olabilir. Mesela sözleriniz fazla otoriter olabilir. Konuşma tarzınız biraz fazla otoriter olabilir. Bazen böyle insanların sizi tanıyamayacağı bir şekle giriyor olabilirsiniz. Nasıl diyelim ona? Yani bu kontrolcülükle sınanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kontrolcülük sizin sanki başınıza bela olmuş gibi burada. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyor gibi bir haliniz var. Yani sizin sınavınız burada ya da çektiğiniz sıkıntılar genellikle bu kontrol duygusundan kaynaklanıyor olabilir. Bakın burada her şeyin iyi olması için aslında hiç kötü bir niyeti yok. Gayet güzel bir olumlu ve iyi niyetler var. Fakat burada arkadaşlar sizin aslında belki de başkalarının iyiliğini düşünerek yaptığınız şeyler sizi biraz fazla kibirli gösteriyor olabilir, fazla kontrolcü gösteriyor, talepkar gösteriyor olabilir. Yani burada bakın artış kartı çıkmış. Ben şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. Ne konuda artış? Bir tahminim var ama emin olmak için bir kart çekeceğim. Şunu alalım. Dönüm noktası. Bir kart daha seçeceğim. Tıkanmış enerji. Arkadaşlar anlaşıldı. Sizin sık sık böyle enerjinizin tükendiğini hissediyor olabilirsiniz. Yani bir yerlerde sık sık tıkanıyorsunuz sanki arkadaşlar. Mesela bir şeyleri bir yere kadar kontrol ediyorsunuz. Evet, getiriyorsunuz bir yere kadar. Fakat bir noktada tıkanıyorsunuz ve başa dönüyorsunuz gibi sanki. Bu her konuda olabilir bakın. İlk destede biraz daha spesifik bir konu çıkmıştı. Fakat burada biraz daha genel bir şey çıktı. Yani bu her şeyi kontrol etme duygunuz sizin enerjinizi bitiriyor. Sizin bu dünyadaki en büyük sınavınız belki de bu arkadaşlar. Ve sürekli geçmişe takılıyorsunuz. Yani geçmiş önünüze böyle dönüp dolaşıp geliyor. Dönüp dolaşıp siz ne kadar kaçmak isteseniz de böyle dönüp dolaşıp geliyor gibi. Çünkü burada bir geçmişte yaşamak kartı çıktı Osho Zen'de. Arkadaşlar bu kart aynı zamanda kupa beşlisi kartıdır. Yani böyle sizi melankoliye sürükleyen, karamsarlığa sürükleyen, fırsatları görmenizi engelleyen bir durum arkadaşlar bu. Çok fazla belki de bu huyunuzun farkındasınız ve bundan çok rahatsız olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi enerjiniz bitiyor, tükeniyor yani. Sürekli her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan. Evet, ben her şeyi değiştirebilirim. Bu güç bende var. Yani şimdi bu dişilik yayar diyor. Görkemli bir dişilik yayar. İyicil otoritesini başkalarına yardım etmek için kullanır diyor. Siz burada arkadaşlar kesinlikle yardım etmek için belki de iyi niyetlerle, az önce de söylediğim gibi iyi niyetlerle yaklaşıyorsunuz. Belki hiç sizden akıl istemedikleri halde insanlara akıl veriyor, fikir veriyor olabilirsiniz. Siz böyle saatlerce akıl veriyorsunuzdur ama verdiğiniz kişi gene bildiğini yapıyordur. Siz boşu boşuna kendinizi yorup enerjinizi tıkıyor olabilirsiniz arkadaşlar burada. Yani maksat burada dediğim gibi bakın. İyi niyet, mutlu olmak, sadece kendinin değil etrafındakilerin de mutlu olmasını istemek. Fakat arkadaşlar bu sizi bitiriyor. Bitiriyor gibi görünüyor. Ve ben şu karta da bakınca bunu çok
hissettim. Şu iki kart, ilk gelen iki karta da bakınca da çok hissettim bunu. Siz bence sürekli birilerine ne yapması gerektiğini söylüyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara ne yapması gerektiğini. Sanki onların sorumluluğu sizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Bakın bu aileniz bile olsa, kim olursa olsun, kimsenin sorumluluğu size değil arkadaşlar. Bunu bilmelisiniz. Bu çok önemli. Yani ben akıl verirsem bu işi düzeltir. Ben yardım edersem bu işin üstesinden gelir falanca kişi mesela. Hayır arkadaşlar, bazen de her şey olması gerektiği gibi olmalıdır. Akışa bırakılmalıdır. Kişi bazen sorunlarını kendisi çözmelidir. Herkese yetişemezsiniz. Bakın enerjinizi tıkıyor bu sizin. Yani burada sizin sınavınız işte herkesin sorununu siz çözecekmişsiniz gibi ya da herkesi siz yönlendirip her şeyi düzeltebilecekmişsiniz gibi hissetmeniz bence. Peki bakalım hayat amacınız ne? Bakın cömert ruhlu olun diyor burada ve öğretmen. Şimdi siz burada ve merhametli kartı için üst sırada gerçekten çok senkronize geldi. Şöyle bir okumak istiyorum. Göz ardı etmeyi yeğleyeceğiniz kişilere yardım etme kapasitenizi geliştirir. Sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi için zorlar. Bakın şimdi az önce söylediğim konuyla çok ilgili bu durum. Diyor ki gölge niteliği bu kartın sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi için zorlar. Şimdi siz dedim ya size az önce belki de istenmediği halde yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kendinizden veriyorsunuz. Kimse size sormadığı halde akıl veriyorsunuz. Aslında iyilik yapıyor gibi görünüyorsunuz. Fakat arkadaşlar dediğim gibi kendinize yapıyorsunuz. Artı sizi dinlemedikleri zaman belki de dinlemeleri için de zorluyor olabilirsiniz. Yani insanlara aslında siz onlara yardım ediyormuşsunuz gibi görünüyor. Fakat sizin yardımınızı kabul ederek aslında insanlar size yardım ediyor. Farkında değilsiniz. Neden? Çünkü belki de o insan sizi kırmamak için yardımınızı kabul edip verdiğiniz fikirleri kabul ediyor. Gene bildiğini yapacak. Size o anda evet diyor, tamam diyor. Fakat gene bildiğini yapacak. Çünkü burada sizi farkında olmadan karşınızdakileri zorluyor olabilirsiniz insanları. Benim dediğim gibi yap. Benim yaptığım gibi yap. Bak şöyle yaparsan daha iyi olur. Bu artık zorlamaya kadar giden bir durum. İşte bunu belki de çözmeniz gerekiyor bu hayatta. Şimdi şuradaki aslan ruhunu görünce aklıma direkt şey geldi. Hani böyle biraz bu aslan burcunda da vardır. Ben de bir aslan burcuyum mesela. Benim güneşim aslan hem de yükselenim aslan arkadaşlar. Çok güçlü bir aslan etkisi. Hani kendimden biliyorum. Eskiden ben de böyleydim biraz çünkü. O yüzden arkadaşlar bunu fark ettiğiniz zaman o kadar güzel bir enerji tasarrufu yapıyorsunuz ki kendinizle ilgili. Yani tüm enerjiniz size kalıyor. Çünkü insanları sizi dinlemeye, sizin söylediklerinizi kabul etmeye zorlamak bir şey bu. Ama bunun farkında olmamak. İşte bence sizin sınavınız ve hayat amacınız bu. Yani bunu çözmek. Bakın aslan ruhu biraz bize egodan da bahseder. Biraz egoist bir yaklaşım var gibi sanki burada. Belki egolarınızı biraz dizginlemeniz gerekiyor bu konuda. Yani herkesin sizin gösterdiğiniz yoldan, çünkü burada bir de öğretmen kartı var bakın. Herkesin sizin gösterdiğiniz yoldan gitmek zorunda olmadığını, her şeyi en iyi bizim bilmediğimizi, yani öyle düşünüyorsak da hani öyle düşünmememiz gerektiğini, bir öğretmen gibi insanlara bir şeyleri öğretmek zorunda olmadığımızı fark etmemiz gerekiyor. Eğer böyleyse ve farkında değilseniz arkadaşlar, bunu acilen fark etmeniz gerekiyor. Bu açılımda çok net. Siz bir öğretmen değilsiniz, siz bir akıl hocası değilsiniz. Sadece sizden yardım istendiğinde yardım etmelisiniz arkadaşlar. Diğer türlüsü sizin yardımınız değil, karşı tarafın size yardımı olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın, burada dediğim gibi sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi, yani kabul edilip takdir edilmesi için takdir de bekleyen bir tarafınız olabilir. Bu konu çok önemli. Zihinsiz kartımız gelmiş, para beşlisi ve kılıç üçlüsü kartımız gelmiş. Bakın arkadaşlar, siz burada zihinsiz şeydir o şözende. Yani nasıl diyelim? Çok fazla zihin çalıştırmamak. İşte şu ego var ya, bu egoyu belki biraz yenip zihin çalıştırmamak. Biraz
ruhsal tarafına yönelmek. Sürekli böyle nasıl diyelim, materyalist düşünmemek. Bu gibi şeyler arkadaşlar, size eğer bir kibir hissediyorsanız kendinizde, az önce bahsettiğim gibi bir ego hissediyorsanız kendinizde, bundan kurtulmanızı da sağlar. Biraz zihninizi susturup ruhunuzu dinlemenin zamanı gelmiş. Hayat amacınız da bu olabilir. Yani çok fazla zihninizi kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir de bakın, burada geçmişte yaşamakla gelmişti. Yani siz sürekli geçmişi düşünüp zihninizi çalıştırıyorsanız, biraz zihinsiz kalmak, nötr kalmak, sık sık meditasyon yapmak mesela, bu da çok iyi gelebilir. Bu yokluk enerjisinden sizi çıkaracak. Çünkü siz belki de herkese yetişmeye çalışıp yetişemedikçe bu yokluk enerjisine giriyorsunuz arkadaşlar. Para beşisi burada şunu da bana ifade etti bu arada. Siz yokluğa odaklanırken aslında arkanızdaki, bakın, sırtınıza döndüğünüz, çünkü para beşisinde klasik tarotta da böyledir. Sırtınıza döndüğünüz yerde aslında bir umut var. Orada bir varlık var. İşte bunu görmeniz gerekiyor. Yani biraz olumlu taraflara bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Varlığı görmeniz gerekiyor. Yani bu sadece ruhani anlamda değil, maddi anlamda da fırsatları görmeniz gerekiyor. Burada hani yine klasik tarotta kupa beşisinde önünde 3 tane dökülen kupaya bakar adam, onlara üzülür ama arkasında 2 tane daha kupa vardır. İşte o arkasındaki fırsatları göremez. Çünkü geçmişe takılmaktan önündeki fırsatları göremez. Burada arkasındaki fırsatlar da diyebiliriz. Çünkü burada arka tarafta varlıklar var arkadaşlar. Siz hayatınızdaki değerleri fark etmelisiniz. Bunları görmelisiniz. Ezan bittikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet, ezan bitti arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi burada yokluklara odaklanıp ya da şunu da anlıyorum burada aslında. Siz sanki enerjinizi doğru yere akıtamıyorsunuz. Doğru şekilde kullanamıyorsunuz. Yani bir enerji var, potansiyel var ki her insanın içinde vardır zaten potansiyel arkadaşlar. Fakat siz sanki bu potansiyeli kullanamıyor gibisiniz doğru yere. Yani kendiniz için kullanamıyorsunuz da sanki başkalarına, bu enerjinizi başkalarına harcıyorsunuz gibi. İşte sizin bu enerjiyi kendinize kullanmayı öncelikle öğrenmeniz gerekiyor. Yani sizin enerjiniz yüksek olacak ki sizden kalan enerjiyle zaten etrafınızı aydınlatabilirsiniz arkadaşlar. Burada işte bu yokluk enerjisinin, işte sizin enerjisizliğiniz, yani şuradaki şu tıkanmış enerji kartına bağlamak istiyorum burayı. Çünkü siz gerçekten enerjinizi verimli kullanamıyor gibi görünüyorsunuz. İşte hayat amacınız bu olabilir. Kendiniz için biraz bencillik değil bu. Sağlıklı bir bencillik ya da ben merkezcilik mi desek. Yani önce kendini düşünmek kesinlikle kötü bir şey değildir arkadaşlar. Siz ilk önce kendi hayatınızdaki sorunları çözmeli, kendinizi iyileştirmeli ve enerjinizi toparlamalısınız. Unutmayın, öncelik sizsiniz. Burada bu aslan ruhu bana şeyi hissettiriyor. Sanki biraz kendinizi feda edip de böyle başkalarına yardım etmek daha öncelikli ve bu sizi tatmin eden bir şeymiş gibi hissettiriyor. O yüzden söyledim bunu. Kendinizi yoklukta hissetmeyin. Enerjinizi tüketin. Bakın burada kılıç üçlüsü. Aynı zamanda zihinsel, yani kılıç üçlüsü normalde hani acı çekmek, aşk, ne derler ona? Üçlü aşk. Yani bir yasak ilişkinin içinde olmak, 3 kişinin de canının yandığı bir ilişkinin içerisinde olmak gibi anlamları vardır. Fakat ben burada zihinsel olarak anlıyorum. Yani şu geçmişte yaşamak kartı gelmişti hatırlarsanız. İşte sürekli buraya takılıp zihin çalıştırmak. Çünkü bakın burada bir de zihinsiz kartımız çıkmıştı. İşte bu zihnin sürekli çalışıp size acı çektirmesi anlamına da gelir arkadaşlar. Çünkü kılıçlar zihinle ilgilidir biliyorsunuz ki. İşte burada biraz zihninizi susturmanız gerekiyor. Çünkü zihniniz konuştukça, bakın, konuştukça sözlerinize dikkat edin diyor burada. Zihniniz konuştukça size acı çektiriyor. İçeriden sürekli geçmişle ilgili konuştukça size acı çektiriyor. Salı verme kartı. Biraz salı verin. Biraz rahat olun arkadaşlar. Yani kendinizi bu kadar başkalarına ispatlamak, başkalarından takdir almak, pohpohlanmak gibi konular çok çok önemli değil. Önemli olan sizin enerjinizin yerinde olması. Sizin öncelikle mutlu olmanız. Bakın şimdi melekleriniz diyor ki kulak çakraları,
Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik, kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Eğer ki dualar ettiyseniz, sorular yönlendirdiyseniz evrene ve hala cevaplarını alamadıysanız diyor ki kulaklarını iyi aç ve sana gelen her sesi iyi dinle. Cevaplar orada. Bir müzik, radyoyu açtığınızda ya da aracınıza bindiğinizde ilk çıkan müzik, yanınızdan geçen birinin telefonla konuşurken söylediği bir söz, hiç tanımadığınız birinin ya da bir yerde duyduğunuz bir kelime sizin bu dualarınızın cevabı olabilir diyor arkadaşlar. Kulak çakraları. Yani aslında sorduğun soruların hani benim hayat amacım ne diyorsun mesela. Zaten bu açılımın da konusu bu. Belki de şu anda bunu dinlemen bile bir sebebe bağlı. Yani zaten öyle de hani burada açılımda duydukların, burada senin için söylenen her şeye dikkat et anlamında da gelmiş olabilir. Bu kart çok anlamlı, çok manidar ve içindeki çocuk diyor melekleriniz yine. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt. Bu da çok manidar. Neden? Çünkü arkadaşlar diyor ki sen başkalarına çok fazla enerji harcıyorsun ya. Hani bunu da kendini takdir görmek, işte başkaları tarafından takdir görmek ya da belki de bir nevi egoyu tatmin etmek. Yani o pohpohlanma demeyelim de buna. Başkalarının içine yarama hissiyatı seni tatmin ediyor ya. İşte sen ilk önce bırak onu diyor. İçindeki çocuğu şifalandır. Ona şefkat ver, ona sarıl. Onun aslında ilgiye ihtiyacı var. Başkalarına gösterdiğin ilgiyi içindeki çocuğa göster. Kendinle ilgilen. Geçmişinde çözemediğin bir travman, bir sorunun varsa buna yönel. Kendini mutlu etmeye çalış. Bakın melek kartı çok açık burada mesajı. Çok güzel. Ve Rumi de diyor ki arkadaşlar, zevkler kadehlerin iç olanı yani kupa prensi gelmiş. Diyor ki zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Biraz ruhuna iyi gelen şeyleri yapmalısın. Yani şimdi burada arkadaşlar bakın. Toparlayacak olursak. Bu arada şu güneş kartını, güneşin ruhunu seçmiştiniz. Bu kartın üzerine de okumak istiyorum. Bu da güzel. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor. Neşe ve mutluluk kapıda. Kendi hayatınla ilgilen biraz anlamında. Bak o zaman güneş doğacak. Bu durum aydınlanıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Varsa bir belirsizlik hayatınızda. Arkadaşlar özetlememiz gerekirse sizin bu dünyada sınandığınız şey gerçekten etrafınıza yardım etmek yani sizin istenmediği halde yardım etmek zorundaymış gibi hissetmek olabilir. Bu konunun sizi beslediğini düşünüyorum. Yani bu konudan beslendiğinizde ve sürekli kendinizi belki de kanıtlamanın alışkanlık haline geldiğini, herkese yardım etmek zorunda olduğunuzu ve bunu da bir cömert ruhunuzla yaptığınızı yani size cömert hissettiren, belki de gerçekten ruhunuz çok cömert. Çünkü burada cömert ruhlu olun kartı da gelmişti aslan ruhuyla. Kendinizi çok cömert ruhlu hissediyorsunuz ve sürekli başkalarına iyilik yapıp yardım etmek zorunda hissediyor olabilirsiniz. Bilinçaltında bile olsa. İşte bu durumdan kurtulmak ve sürekli zihin çalıştırmaktan biraz kurtulmanız gerekiyor. Bu konuda sizin hayat amacınıza yönelmenize yardım edecek. Yani burada çözmeniz gereken sorunlar bunlar. Biraz daha karamsarlıktan olumluya doğru yönelmek, içindeki çocuğu şifalandırmak, gelen mesajlara, seslere özellikle ses yoluyla iletilen mesajlara çok dikkat etmek ve biraz da hayatın zevklerini yaşamak için rahatlamak ile ilgili mesajlar geldi arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel bir desteğiydi. Çok güzel, çok anlamlı mesajlar aldık buradan da. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur hayat amacı açılımımız. Evet arkadaşlar. Açılım böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilir. Beğeni ve yorumlarınızla beni onurlandırabilirsiniz ve motivasyonumu sağlayabilirsiniz arkadaşlar gelecek videolar için.
Evet, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Like and subscribe.